Ya 2+1 evim var. Verdiğim kira 1200 lira. Bir odayı kullanıyorum. Duşu 3 ay boyunca hiç kullanmamışım. Çünkü hep spor salonunda duş almışım. Belli bir süreden sonra böyle ışık yandı ya. Dedim ben ne yapıyorum? İlk İstanbul'da müzik öğretmenliği olarak göreve başladım. Mersin'de Cemil Hamdi Ongun Lisesi'nde geçici görevlendirme olarak öğretmenlik yapıyorum, müzik öğretmenliği. Hafta sonlarım oluyordu sadece iş hayatımda. Yani haftanın 7 günü okula gidiyordum. Tamamen iş odaklıydı. Sürekli eve gidiyorum, işe geliyorum, eve gidiyorum, işe geliyorum. Hiçbir şekilde kendime zaman ayırmıyorum. Hafta sonu evi temizliyorum, bütün evi temizliyorum ama bir odayı kullanıyorum sadece. Ya bu artık beni rahatsız etmeye başladı. Sürekli bina, insanlar, kalabalık, biraz daha uzaklaşmam gerekiyordu. Bu sefer evin içinden hiç çıkmamaya başladım. Dedim ki tamam ben de karavanda yaşayabilirim. Yıllardır hep aklımdaydı ama nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Bir anda dedim tamam ben eşyalarımı satıyorum. Bankadan kredi çektim. İnternetten buldum uygun bir karavan. Kış şartlarına uygun değildi. Kendim söktüm, yalıtım yaptım. Isıtıcı taktım. Elektrik için güneş paneli yaptım. Okulun arkasına park ettim. Orada yaşamaya başladım. Hafta sonları tatil oldu mu dağlara gidiyorum. Kamp yapıyorum. Saat 9. 6 saattir yoldayız. Daha zirveye varamadık. 3 ya da 4 saatlik bir yol daha var. Eğer biraz daha hızlı gidersek 2,5 saatte zirveye ulaşırız. Bazı yollar çok tehlikeli. Bazıları çok kolay. Genel olarak zorluk 2-3 gibi bir şey. Ama hiç tırmanmayan için bazı yerler çok korkutucu olabilir. Aşırı dik çünkü. Değil mi Mehmetcan? Sem ismi 13 yıl önce ilk köpeğimin adıydı. İlk köpeğimin ismini de annemin, ablamın ve benim ismimin baş harflerini kullanarak bulmuştum. Köpeğimi 3-4 yıl sonra kaybettim kanserden. Onun adını da anmak için, unutmamak için sosyal medyada Sem Mustafa Aydın diye kullandım. Sonra Karavan Sem olarak kaldı. Ya burası Çağlayan Vadisi. Lamos diye de geçiyor. Erdemli'nin ilçesi. Burayı daha önceden mesela karavanla değil de diğer arkadaşlarımla keşfetmiştim. İlk yürüyerek gelmiştim, burayı buldum. Sonra tesadüf şu aradan çıkıp yukarıya öyle keşfetmiştim. Hemen hemen her hafta sonu kampa gidiyorum. Her zaman aynı yer olmuyor ama farklı yerlere gidiyorum. Kışın karavanda kalıyorum, yazın biraz daha zor. Özellikle Akdeniz bölgesinde. Aşırı sıcak. İstanbul'da kalırken okulun arka bahçesinde pencereyi açtığım zaman çok rahat bir şekilde uyuyabiliyordum yazın. Çünkü bizim okul çok sorunluydu. Hırsızlar falan geliyordu. Bir nevi orada bekçi gibi de oldum. Arka bahçesine park ediyorum. Sabah derse oradan giriyorum. Lavabom falan var ama bazen canım sıkılıyor. Okulda dişimi fırçalıyorum. Hatta bazen öğrenciler hocam günaydın deyip uyandırıyorlar. Yani böyle güzel oluyor. Öğrenciler bizi de götürün hocam diye sürekli de. Ama hiçbirini öyle bir konuma sokmak istemiyorum. Sadece günübirlik götürdüğüm birkaç öğrencim oldu, hep beraber gittik böyle ailelerinden izin alıp. Hocam karne günü biraz olsun ya. Maşallah son gün iyi eğlendiniz ha okulda. Biz yokuz. Sular mula. Ne yapayım oğlum, sıkıldım yani. Gelmediniz. Selamünaleyküm okula. Hadi gidelim. Ne yapıyorsunuz? Günaydın. Ne haber? Yo. Selamünaleyküm hocam. İyidir hocam, siz nasılsınız? Takdir vermediler. Ya, burada 4-5 tane bölüm var. Kimisi bilgisayar, bilişim, tesisat, klima, iklimlendirme, soğutma. Bir de elektrik bölümü vardı. Sevdikleri için geldiklerini düşünmüyorum çünkü ortalamalarına göre geliyorlar. Kimisi çok iyi futbol oynuyor, kimisi mesela çok iyi satranç oynayan var. Hocam ben tiyatro yapmak istiyorum, tiyatrocu olmak istiyorum diyor. Ki okul tiyatrosuna da girmişler.
izledim. Yetenekli öğrenciler var gerçekten. Yani yapabilirler ama aileleri izin vermiyor. Mesela bazı aileler var sırf 2 gün devamsızlık yaptı diye okuldan alıyor. Okula göndermiyor bir daha. Bunlarla konuşup tekrardan okula gelmelerini sağlıyoruz ama yine de çocukların isteklerini yerine getirmelerini sağlamıyor aileler yani. Bende mesela şöyle oldu. Bunun derste matematiği kötü, Türkçesi şöyle. O zaman mesleğe gitsin, orada bir meslek öğrensin. İşte orada bir şekilde geçer zaten mantığı olduğu için çok başarılı olamıyor. Halbuki tam tersi, dersi iyi olsa bile mesleğe göndermez. Çünkü ona yatkınsa eğer gitmeli. İklimlendirme ve soğutma, klimatoloji bölümünden mezun olmuştum lisede. Şu an müzik öğretmeniyim. Sonradan bir yol çizip ilerletti. Bu çocukların da çoğu öyle aslında. Biri berberde çalışıyor. Biri bizim karavanı koyduğum sahilde çocuk tantunicide çalışıyor. Ara ara geliyor yanıma. Birisi yazın otele gidip çalışacak. Hatta bir tane öğrencim var. Uyuşturucu satmaktan yakalanmış. Mesela mezun olduktan sonra hapise gidecek. Çoğu belki de işsiz kalacak. Öyle bir durum var. Şu salak mı teşekkür aldı? Bakayım. Bir tane aldı. Yaptım çünkü. Ya sanki bir Bak, şey var ya. Kartakale'ye getirmeyin ha beni. Tebrikler Sidar. Benimki de Abi aferin size ya. Alkışlayın mı? Yok sana teşekkür. Bizim zamanımızda bu kadar teşekkür alamazdı kimse ama hadi neyse. Vallahi yerin dibine girin. Sem hocam! Sem hocam! Bir şey diyeceğim. Tarzımdan dolayı beğeniyorlar dersek tamamen yanlış olur. O da bir etken büyük ihtimal. Çünkü hoşlarına gidiyor farklı böyle giyinmem. Ama kesinlikle fikirler daha önemli. Çünkü hepsine karşı saygı duyuyorum. Sizden kesinlikle bir şeyler olacak. Sadece o yolu bilmiyorsunuz diyorum. Hepinizin bir yeteneği var ama başka yerdesiniz. Yani hepiniz balıkmışsınız gibi davranıyorlar. Yüzmeyi değil de ağaca çıkmayı öğretiyorlar diyorum. Çocuklar da biraz da olsa en böyle algısı kapalı olan bile anlıyor bunu ve bu yüzden de onların hoşuna gidiyor. Ama onları başarısız kılan birazcık da sistem ve öğretmenlerin vazgeçmesi onlardan. Çünkü bunlardan hiçbir şey olmayacak. Bunlar ya hırsız olur ya kötü bir insan olacak diye bakıyor. Ama ben de meslek lisesinden çıktım ve kötü bir insan olmadım yani. Müdür yardımcıları, öğretmenler, öğretmen arkadaşlarım. Başlangıçta bir şaşırdılar ama sonra onlar da alıştı. Gelip çay içiyorlar, bazen çay yapıyorum. Yani çok yadırgayanlar da oluyor. Benim de hayalimdi, ben de yapacaktım ya da ben de yapacağım diyenler de oluyor. Kötü örnek oluyorsun diye hiç söyleyen olmadı ama garipseyenler oluyor. Bunu hissediyorum bazen. Ve onların düşüncelerine göre yaşayacaksam hiçbir şey yapamam. Yani kimisi uzun saç sevmiyor, kimisi işte bu şile bezini sürekli giyiyorsun, bu ne ya diyor, salaş salaş. Ama bu şile bezini ben giymezsem kıyafetim kırışık olacak. Çünkü bundan 7-8 tane var bende. Bunları mesela yıkadıktan sonra hiç ütüleme gereği duymuyorsun. Hem bu benim tarzım oldu yani. Yani şehirde insanlar bunalıyor bence ama çoğu insan kaçmak istiyor. Ben fırsat buluyorum. Yani istesem daha fazla ders alırım, özel dersler alırım. Ekstra hafta sonu kursları açarım. Sürekli daha fazla para kazanmak için elimden geleni yaparım ama ben böyle bir şey isteyip yıpratmak istemiyorum kendimi. Çünkü zaten hayata bir kere geliyorum ve yarısından fazlasını çalışarak geçirmek istemiyorum. Yani. Kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani kaçış da diyebiliriz ya da mutlu olmanın bir yolu yani huzur bulmanın bir çeşidi bu. One Life Sam yazısı var mesela şunu öğrencim proje ödevi olarak yapmış, kendi eliyle dikmiş. İstanbul'da işte liseye gidiyor, ortaokul öğrencisiydi Davut. Başlangıçta biraz daha içine kapanıktı. Sonradan mesela benimle zaman geçirdi. Çok daha farklı değişti yani, ilerledi. Diğer bir tane daha öğrencim var, karavanda taşınırken yardımcı olmuşlardı. O da mesela müzikle uğraşmaya başladı, davul çalıyor şu an. Farklı bir duygu ya, başta anlamamıştım da. Sonradan aradan yıllar geçtikten sonra hocam işte siz müzikten çok bize böyle insanlara hayvan sevmeyi falan öğrettiniz. Yani çok teşekkür ediyoruz falan deyip mesajlar atınca hoşuma gidiyor yani. Benim yaşımda böyle bir öğretmenim olsaydı şahsen erken başlardım herhalde böyle bir şeye. Çünkü o yaşlarda hiç böyle bir insanla karşılaşmadım ben.
Gidebiliyor muyuz hocam? Takılıyoruz biz. Allah herkes gitmiş. Biz kalmış. Aynen. Beyler görüşürüz. Eyvallah. Sağ ol sen de.